Hiç sanki hoş gelmişiz gibi hissetmiyoruz çünkü çok bildiğimiz bir evin salonunda oturuyor gibiyiz. Daha da hoş gelmiş gibi. Onun sabahında da tribini yer. Bunlar sevgili bence. Sen nişanlısın. Ben nişanlıyım. Sen değilsin. Ben nişan değilim. Bence nasip bu işler. Sırf yakışıklı diye seviyoruz şu adamı. Yoksa ne kafası var ya demiş biri. Bu fotoğrafın altına da yani. Ya Allah kahretsin. Sürpriz yumurta testi. Bir tane yumurta aldın sürpriz. Ben onu oyuncağıyla yerim. Laks diye atarım böyle. Sürekli muz alıyorsan bu sadakat değildir. Ya da maymun. Ya bir gidin her illa bir şeyle bağdaştıracaksınız. Kadınlar bunu düşündüğünü görmeyi seviyor. Tüm hatalar bir doğru yaptı. O ve bir doğru aynı yerde kesişiyor. Kafa s**yorsunuz gerçekten. Linçet'e hoş geldiniz. Linçet'in bu haftaki konu hikayeden adamlar. Sercan ve Ozan hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk abi. Abi Nasıl hoş gidiyor? bulduk ve hiç sanki hoş gelmişiz gibi hissetmiyoruz çünkü çok bildiğimiz bir evin salonunda oturuyor gibiyiz. O hissiyat var mı? Gerçekten. Şey diyeceksin ama daha da hoş gelmiş gibiyiz. Daha da hoş Kötü bir yere gelmiş gelmiş gibiyiz. gibi oldu. Evet ya laf sokuyor gibi geldi. Ürktüm ben. İlk defa gelmiş gibi hissetmedik ya. Vallahi. Hep izlediğimiz için evet şu anda sanki çok bildiğimiz bir eve konuk gelmiş Ne gibi. güzel. Biraz bu şeyi ben de seviyorum. Özellikle bu konuk müzesi hikayesinden sonra böyle bir her baktığımda ben daha şu bölümde işte başta da konuştuk ya. Böyle bir külliyatıyla beraber ilerliyor program. O benim aşırı hoşuma gidiyor. Abi ben Levent şunu- Tilki'nin ayısı neden yok abi burada? Alen Tilki'nin ayısı buraya sığmadı ya. Çok büyük ayı. Ayı büyük değil mi? Buraya olmaz. Ya ayı ya ben gibi bir şey o yani. Yer yok. Ben senin bakışlarından o şakaya gittiğini anladım da. Rol çalmasın diye. Nasıl gidiyor abiler? Keyifler yerinde. Şahane abi. Güzel bir podcast'le çıktığınız yolculukta yeni programlarla, yeni fikirlerle daha da acayip bir yere kitlenizle büyütüyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Senden başlayalım hocam. Abi şöyle hissediyoruz. Podcast'te başladık evet. Orada dinleyen insanlar gerçekten gelince baktık ki kocaman bir mahalle var aslında. Dinleniyormuşuz dedik. Evet. Varmış yani bu insan. Bu da her yeni başlayan için de aslında güzel bir düşünce. Çünkü podcast bu arada ne kadar iyi de yapsan, popüler de olsan podcast dinleyicisi YouTube'a göre veya sosyal medyaya göre daha düşüktür sayılır. Ama mesela orada 30 bin görüyorsun. Diyorsun işte YouTube'a kıyasla çok az bir sayı. Abi 30 değil 1000 kişi geliyor seni izlemeye. 1000 kişi ne kadar fazla. Değil mi? O yüzden podcast'ten başlamanın bizde şöyle büyük bir artısı oldu. Zaten tanışıyorduk uzun süre. Uzun süre tanıştıktan sonra insanlar yanımıza gelince onlarla birlikte bir baktık mahalle var. Size böyle bir şey yapalım ilhamı veren olay nedir? Abi şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Biz bence bir nostalji yaşıyoruz. Çünkü bizim asıl yani jenerasyon olan işte Beyazıt Öztürkler vesaire dönemi hep radyoculuktan gelme ya. Aslında radyo yapıyor ondan sonra işte showman Tabii. oluyor ondan sonra başka bir şey oluyor gibi. Ve içinde bulunduğumuz dünyada aslında bunun yeni versiyonu olması Tabii. lazım. Biz bayağı geleneksel, nostaljik versiyonunu yaşadık. Yani aslında radyo yapıyoruz ama yeni bir radyo yapıyoruz. Spotify artık günümüzün radyosu gibi oldu. Aslında radyoculuktan işte ekran önüne, ekran önünden işte kalabalıkların önüne gibi aslında bir nostalji hikayesi oldu yani çok acayip. Bakalım dinçleri nasılmış bu hikayenin. güzel konuştuk. Harika oldu. Harikaydı. Linçet başlasın bakalım hikayeden adamlarla. Otobüsler seni almak için onca yol gelirdi. Sen inerken arkana bile bakmazsın. Hikayeden adamlar mı yazdı bunu? Demişler. Kameralar Güzel mi? Çok iyi ses. Keşke biz Keşke biz yapsak. yapsaydık diyor. Hayır ben bunu kullanırım. Güzel. Güzel vesile olmuş. Devam et. Şu an bunların konseptini merak ettim de bilette ne yazıyor amına? Ne gösterisi? Bu tür ne bu? Ne? Bu tür Şimdi ne bu? hangi formata bilet aldığını bir sormak lazım önce. Kaç format var ki? Mahalle var. Bir de şey Kırık Kalpler Partisi Kırık Kalpler var. Partisi Şimdi yapıyorsun. şu da oluyor. Mahalleye gelmek isteyip bileti görüp ama Kırık Kalpler biletini alan oluyor. Ha. Kırık Kalpler daha eğlenceli, daha dinamik, işte aralıksız 2,5 saat bir deneyim. Oraya gelip ben mahalleye gelmiştim diyen de oluyor. Ha. Ama gelmemiş, yanlış bilet almış. bu coşku ne falan böyle bir şey izlememiştim ben oluyor. Devam et. Bir grup kadın seyirciyi toplayıp etkilemeye çalışmak. Ha bu tweet'in linci buymuş. Ha. Bir şey söyleyeceğim cevap vermiş zaten. Ama bu cevabı vermediniz siz. Doğru. Burada şu da olabilir. Biz önce etkileyip sonra topluyor da olabiliriz. Ha, önce podcast'te etkiliyoruz. Evet. Sonra da kime etkiledik acaba diye bir Etkileyemediğin görmek. birini toplayabilir misin? Doğal olarak bir bağ kurman lazım yani. Ezer abi. Bütün plan şahit- bu muydu? Bütün plan Değildi. Yakalandık. Siz istediniz. Peki şu an sen nişanlısın. Ben nişanlıyım. Sen değilsin. Ben nişan değilim. Tamam devam ediyorum ben. Bana bu cevap verdi. Şu an mesela bu etkileme çalışma yani gerçekten etkileyici bir şey yapıyorsunuz ya. Nişanlınla nasıl tanıştınız siz?
Abi ben spor İzleyici salonunda mi? tanıştım. Hiç yıllar önce tanıştım yani. Ha, yıllar önce. Ee, Zorlanıyor musun şu an bu 5 kariyeri yıl yönetirken? Hiç zorlanmıyorum. Ha. Neden? Çünkü evde bambaşka biriyim. Yani... Evet abi. Benim bilmediğim ne biliyor Tuğba acaba? Bak şu. Konserden, çekimden çıkıyoruz. Hani bambaşka bir mod, bambaşka bir enerji. Abi eve gidiyorum, hemen çöpleri atıyorum. 3 tane kedimiz var. Kumlarında bir şey var mı? Mamaları bir şey mi? Evde bir şey mi eksik? Orada bir anda ben sabah 9, akşam 5 çalışan bir modda eve geliyormuşum gibi. Ya kullanmıyor musun? Şu çöpe at dediğinde çöp nedir ki? İnsanın hayatında Yemiyor abi. Hiç yemiyor. Hiç çalışmıyor bak. Hiç. Yemiyor Yani musun? iş dışarıda kaldı Yemez. diyor. Hayatta Yemiyor. yemez yani. Hiç. Sercan tanıyor Tuğba'yı. Hayatta yemez yani. Ama bize o lazım. Benim de hayatımda olan kişi hep öyle mesela. Yani biz bir aforizmaya girdiğiniz zaman diyor ki oğlum program bitti hadi eve. Yok gerek Nötrlüyor yok. bizi gerçekten. Nötrlemezse eğer o iş çok cıvır gider. Evet. Kafa açıyoruz çünkü biz. Yani hani bu halimiz ne Yoruyoruz. kadar devam edebilir? Yani hani kız arkadaşımız hani tamam diyor ki tamam etkilendim seni seviyorum. Yaptık. Ama Flört bitir artık. döneminde okeydi bitti. Çok güzel. Devam et. Hikayeden adamlar mı ne? Şunlar kadar sinir olduğum başka bir şey yok. Muhtemelen daha sinir olduğum şeyler vardır da mevzu bu değil. Çok onu da kendi içinde düşünmüş. Ama aşk bir devrim. Yani bir hani bir yerden Tabii. geliyor onun siniri ve şeyi. Tabii orada sizden nefret edenlerin de bir aforizması var. Aşk ve devrim. Güzel nefret ediyor. Tabii. Düşmanın kimse kaliteni bu belirler filan. Doğru cümle. Şimdi Doğru. uydurdum. Çok Nasıl? güzel. Çok iyi. Abi hazır mıyız? Hazırız. Sakallar. O işin en kolayı. Bana Philips One Blade Pro'mu ver. Hemen abi. Tıraş olmak bir sanattır. Özellikle sakal tıraşı. Benim gibi gıdılıysan buralar daha ince olacak. Buralar biraz daha kalın. Buralar en kalın olacak ki gıdım belli olmasın. Bak benim gıdım var. Yok gibi. Neden? Sakal var çünkü. 12 farklı uzunluk diyorsun. O yüzden One Blade diyorum. Hazır mısın? Hazırım abi. Kesiyorum. Şekillendiriyorum. Ve tıraş oluyorum. Nasıl? Gerçek bir sanat eseri. Philips One Blade Pro. Kısaltır, şekillendirir, tıraş eder. Çok iyi. Devam et. Cheesecake çok iyi duruyor ama bugün çok tatlı yedim. Yemem bunu dedim. Olsun masada dursun dedi. Hikayeden adamlar Sercan mısın sen kral? Bildin değil mi niye söyledin? Bildim ya. Bu Bunun bir yerde videosu söyledin var. değil mi? Bu ve sipariş verirsin o siparişi Yemese de istemese de verirsin. verirsin hikayesi var. Abi evet de bunu böyle hani zorlamak gibi söylemedim ki ben. Şöyle söyledim. Belki bak katılırsın sen aşk adamısın. Yıllardır evli adamsın. Aldı manipülasyonu aldı. Aldı. Katılmak de- zorundayım ben. Çünkü Berfu'yu da aldım şu an. Anladın mı? Ülkenin Biz de katılıyoruz. örnek çiftlerinden birisiniz zaten. Estağfurullah. teşekkür ederim. Aşkınızla birbirinize olan sevginiz. Sağ ol abicim. Eyvallah. Şimdi burada ben şunu Utandırma söyledim. da- Şu an böyle şey yaptı. Etrafını zımbarala böyle Benim koydu. burada söylediğim şey şu. Dedim ki insan birini sevdiği zaman onun için sürekli bir şey yapası gelir. Yani en basitinden dedim. Mesela diyorsun ki bebeğim sen işte yemek söylüyorum yer misin bir şey? Diyor ki ya ben aç değilim bilmem ne. Dedim ki ben yine de söylerim. Dedim ki dursun burada. Bunu aslında şunun için söyledim. Bir restoranda şu olur ya bazen. İşte bir şeyler sipariş verirsin. Onun gözü bir şey daha kayar. Ama der ki fazla söyledik. Bir de hesap da fazla gelmesin diye böyle bir tatlı davranır. Ben dedim ki senin onun da canını çekti. Bırak burada dursun. Senin o içinde böyle buruk hani ulan olsa mıydı acaba düşüncenden daha önemli değil. Yani birisini seviyorsam dedim ben böyle sürekli onu mutlu edecek. Canı bir şey çekiyorsa Bak, önünde güzel dursun yaparım. gibi davranırım. Davranmayı hoş bulurum. Beni de düşündüğünü bileyim. Aynen öyle. Var bende de var oğlum. Var da söylemiyorsun ama işte kendine söylüyorsun. Berfu'ya da Lütfen söyleyeceksin Arda abi. söylüyorum. Erkekler olarak söylüyorum. Mesela şu yok mudur? Siz burada yemek söyleyeceksiniz. Bir şey sayıyorsun. 5 kişi var abi. Atıyorum 5 pizza değil de diyorsun 7 pizza söyle baba. Adam bir tanesi doymaz. 2 dilim oradan fazla yesin. Yani fazla önümüzde dursun. O var bende ama o başkasını düşündüğüm için değil. Ya ben doymam. Yani ben kendimi garanti alayım bende hep var. Özeti kadınlar onu önemsediğini, bunu düşündüğünü görmeyi seviyor. Ve bu çok büyük bir şey Bundan da olmasına mutlu gerek yok. oluyor. Böyle küçük şeyler bile Cheesecake. oluyor. Desin ki dursun burada. Çünkü en kötü kalkarken ben onu yerim zaten. Hayır, sen de dediğim benim gibi ya. O bir kafaya yere geldin. gitmeyecek ki. Adam nerede çıkıyorsunuz siz ben geleyim. Adam beni şu an müşterisi yaptı yani. Doğru. Devam et. Ya geldi işte. Satayım. Bu burada mıydı? Abi izlemesek olur mu? Sevdiğin birisi için bir şey yapmak istiyorsun. He. O da diyor ki hayır ne olur zahmete girme yapma etme falan. O biraz şey bak şuradan örnek vereyim. Yemek söyleyeceksin. Diyorsun ki bir tane aç mısın? Diyor ki değilim. Tamam diyorsun ona da söylüyorsun. Sonra yemek gelince diyor ki mesela ya ben istemedim aç da değilim ziyan olacak diye üzülüyor. Sen diyorsun ki bu burada dursun.
canın isterse gelsin. Senin canının isteyip de bunun burada olmamasından daha kötü değil bu. Baba anlatacağım ben. Öf çok iyi bir araya. Biden da var içinde. Slow motion nerede geldi? Ya, Fikrimin arkasındayım. Böyle izleyince haklısınız. Ben de olsam gülerdim. senin orada peki yaptığında öf gerçekten bir yani şiir gibi yorumlanabilir bir öfüm var orada. Yani ne Biden mı diyorsun? Abi hepsi. Ya da harikasında var. Hepsi. Çok yani Ben şunu önce artık birbirimizin yani hani bluetoothlandığımız için birbirimizin ne söylediğine daha sonradan hangi yorum geleceğine kadar kestirebiliyorsun artık. Tabii. Ben dedim ki oradaki üf şu abi. Hani O da olur. oğlum çok iyi konuştun ama hani bunu seven kadar ne diyor lan bu diyen de olacak. Evet. Hani bunlara hazırlıklı ol. peki ama bu- öncesinde şu var mı? Kanka bir hikaye anlatacağım. Yemeği çift kişilik söylüyorsun. Kızı da falan hani böyle bunu önden konuşuyorsunuz mu? Yok bunda yok. Bizde ne oluyor? İşte video kestleri veya bu podcast tarafını yaptığımız zaman ikimizin de birbirine göstermediği notları var. Ve çoğunlukla sadece şöyle yapıyoruz. Belirli başlıkta anahtar sözcükleri yazıyoruz ya da o öbekleri yazıyoruz. Bize hikayeyi çağrıştırsın gördüğümüz şeyleri diye. Belki sayfalarca yani artık sonu gelmeyecek kadar not olmuştur. Başlıyoruz, açıyoruz mikrofonu, kaydı vesaire. Ben de diyorum bende 2-3 tane var bir hani serbest çağrışım başlıyorum abi. Başlıyorum oradan başka bir yere gidiyor. Kendi Konular notlarına hep bağlıyor böyle falan. gidiyor. Ha. Çünkü bildiğimiz zaman bu sefer tiyatroya dönüyor. Tiyatro doğru. Ve biz Aynen. tiyatrocu Beceremeyiz değiliz. yani. Aynısını canlandırmak Bu çok anlaşılıyor. Yani, doğru. Örnek söyleyebilir miyim bir tane? Sevgililer Günü dönemi geçen sene. Eve yürüyorum. Bir tane böyle yaşlı bir abi gördüm. Elinde bir buket çiçek var. Onu böyle götürüyor, tamam mı? Şimdi mesela ben onu çıkıp telefonuma şey yazıyorum. Sevgililer Günü'nde çiçek ya da hanıma çiçek vermek istiyorum mesela, tamam mı? Şimdi Ozan'ın da aşağı yukarı dediğim gibi al ver pas oyunumuzu bildiğim için diyorum ki oğlum Sevgililer Günü hanıma çiçek aldın. Nasıl taşırsın çiçeği? Ozan diyor ki kardeşim diyor böyle diyor rozet gibi taşırım. Gururla taşırım işte kupa gibi taşırım falan. Ben dedim ki öyle olmaz. Bunun makbulü kafasını kıvıracağım. Gizli gizli suç işlemiş diyor. Hiçbir erkekle de göz teması kurmayacaksın. Yaşadın mı öyle bir an? Tabii. Hiç elinde O- çiçek oluyor. yürüyüp başka erkeklerin gözüne bakmak istemiyorsun değil mi mesela? Yok şey de oluyor. Yüzünü kapayarak gitme de var. O da güzel. Böyle. Şu, Nasıl olsa göremiyor. şu da var yani. Şu an bu Evde- paslaşma işte mesela. Evet, o evet. videoya dönüşmüş oluyor işte. Çok iyi. Devam edelim. Oha en eskisi. Yanındaki çocuğu kıskanıyor diye düşünüyorum. Bir çekememezlik var sanırım. Bu şöyle bir hikayesi var. Bunu madem bir yerde daha söyledik ama mevzu şu. Şu gördüğünüz görüntü. Bizim Ozan'la ulan biz podcast mi yapsak deyip ilk defa oturup çektiğimiz şey. Nerede? Bölümün tamamı yayın şeyde nasıl nerede? Nerede çektiniz yani bu şeyi? Kendi Bir AVM'nin içerisinde bir kiralık podcast stüdyosu var. Evet, tuttunuz, ha, Evet. çok Şeyde VHC kamera vardı böyle şeyli kasetli. Yok canım. Kaset VHS Evet. kameralar vardı. 1974'ten başladın podcast nasıl ya? Geçen Abi biz sene. ilk tabii mikrofon yoktu. o zaman. 500 liraydı bir saat. İnanılmaz. Allah Allah. 750 lira mıydı neydi? O videoyu biz yayınlamadık tabii. Çünkü çok hani ne yaptığımızı bilmediğimiz bir şeydi ama arasından 4 tane kesit aldık. Bu onlardan bir tanesi. İkincisi falan olması lazım. Dördüncüsü 4,5 milyon izlendi. Hani bizim öyle bir nasibimiz oldu. Az önce nasipten bahsettiniz ya. Bağladı da. Devam et. Bir manava gidiyorsan ve orada sadece muz varsa ve sen sürekli muz alıyorsan bu sadakat değildir. Manava gidiyorsan ve çok meyve varsa ama sen yine de muz alıyorsan bu sadakat. Ya da maymunsundur. Linci ne? Ya da ishal. Çok iyi. Daha iyi ayrı yazsaymış daha iyiymiş. Evet daha. Yani bu şey, o şaka o kadar güzel gelmiş ki. Daha iyi bile ayıramamış yani. Şeye bak profil fotoğrafına bak. Feridun neydi? Abi çok iyi, evet. Entel Bir de sizin bu ciddi konuşmalarınıza böyle bir altına da full geyikler Ya de biz şeyi dönüyor. de çok seviyoruz. Gerçi kendi Bazen- aranızda da mizah yapıyorsun. Bazen o kadar ister istemez karşılıklı katman başka bir yere gidiyor ki konuşma. Bıkıyoruz, yoruluyoruz abi ve hani aşırı ciddiyetin bir sonraki kırılımı hani tam trollük ya, tam Tabii, diğer tarafı. tabii. Bir anda oraya düşüp birbirimizi trollemeye başlıyoruz. Ama Bu bence zaten tam öyle bir an. bu işin sizin başarınızın gizemi de o. Yani bu full ciddiyetle böyle hayat, muz, manav falan mahvolursunuz yani. Tabii. o da bir şaka ki. Evet. Ya ben bunu gerçekten inanarak söylüyor olabilir miyim yani? Bu bir metafor. Melis o zaman Melis işten selam olsun arkadaşımız. Ondan sonra bizi Reels gibi kaydırmaya çalıştı orada sorularıyla. He. Ben de ona bir tane dedim ben sana bak güzelinden yapacağım hayırlı cumalar mesajı. Siz dedi hani koftiden misiniz bunları çalışıp mı söylüyorsunuz? Ben de siz bir sıkıştırayım. Peki abi bir şey soracağım. Haksız mıyım? Şu anlamda yani. O aforizma haksız mı? Yani Burada şunu söylüyor. şey Hatırlatmak olarak tabii için ki bir söyleyeyim. sürü çeşit varken hep aynısını almak yani diğer Sadakat bu değil mi? alabilecekken. Tabii. Aslında burada şunu söylüyoruz. Diyoruz ki abi sen zaten 4 haneli bir köyde yaşıyorsan ve tek genç kız bir kişi varsa ve sen zaten hiç kimseyi göremiyorsan ve hayatın boyunca aynı kişiyi sevdiysen
versus binlerce insan Metropoldesin. seçeneğin varsa Arasında. ona rağmen devam ediyorsan hangisi gerçek sadakat yani? Ya da maymunsun işte. Ya da maymunsun ya da ishalsin. Doğru. Yani aslında buradaki ishal ve maymun O da doğru. maymun iştahlılığı da karşılıyor falan. Aslında aforizma her yerinden tutarlı. Bak şimdi çok güzel oldu şu an. Eyvallah. Deminki şeyde. Senin eklenmen ne? Evet abi. Üç adam diye bir fikrim var. Çok iyi. Hikayeden üç Ben adamlar. buldum. O da o. Birleştirmişiz ya. Devam et. Prenseslerden prens muamelesi göremezsin. Ben de Ozan'a şaşırıyorum. Ya buna linç ne gelecek bana çok merak ediyorum. Kusura bakma, erkekleri gömüp kadınların egosunu tatmin edip para kazanan tipler ilk başta mantıklı konuştuklarını düşünüyordum. Ama daha deminki istediğim videodan sonra nokta. Kalmış. Bunun linci de yarıda mı Abi kalmış? bunun başında şöyle bir şey oluyor. Bizim üstümüze yapışan bir şey var. Erkekler prenses olmayı bıraksın diye. Biz söylemedik bunu. Bizim işte programlarımıza, çekimlerimize gelen konuklarımızın sözleri, misafirlerin sözleri. Erkekler neden prenses oldu diye o katılımcılardan biri bir şey söyledi. Herkes alkışlamaya başladı. Biz de hani yapmayın, etmeyin. Hani sonra prenses erkek nedir, neler bunları tartıştık tabii ki hep birlikte. Sonrasında bize neden güzel davranmıyor erkekler? Hani erkekler prenses oldu diye bir söylenti vardı bu şeyin başında. Bize dedik ki yani bunun içinde hani ya sana prenses gibi davranan birisi olması için önce onun prens olması lazım. Bunu nasıl sana ne hissettirecek, sevecek mi, işte el üstünde mi tutacak? Sonra da Sercan bana niye orada öyle baktı? Ben hani o anı da düşünüyorum ama aklıma gelmiyor. Ne diyor bu diye bakıyorum. İçimden ne diyordum biliyor musun? Kusura bakma Ozan. Erkekleri gömüp kadınların egosunu tatmin edip para kazanman ilk başta mantıklı konuşuyorsun gibi gelmişti ama Deminki istediğim... deminki Diyor, ben- konuşmandan sonra farklı düşünüyorum. Deminki Abi anlıyorum ne demek istediğini bu arada. Ben şöyle düşünüyorum. Acayip bir şey var ya. İnternette özellikle bütün içeriklerin yani çoğu içerik, bütün değil tabii ki ama çok fazla zaten erkek egemen bir içerik var zaten. Erkek egemen bir dil var zaten. Ben bundan rahatsız mıyım? Değilim. Erkek olduğum için değilim. Çünkü bunun mağduru değilim. Ama bizim programımızda biz bunu hedeflemememize rağmen kadınlar bir safe zone hissetti. Dedi ki burası güvenli alan. Ben burada kendimi anlatabilirim. Burada yadırganmam. Erkekler benim sesimi bastırmaz. Biz de dinliyoruz zaten sadece. Kararı yine başkası versin diyoruz. Ama maalesef ülkelerin içinde bulundukları dönem bazı şeyleri belirler. Mesela Amerika bir dönem çok rahattı her şeyle ilgili. Ne oldu? Orada bir red pill kültürü oluşmaya başladı. Dediler ki işte biz batılı kadınlar işte çok rahat evde yemek yapmıyor, bir şey yapmıyor. İşte ondan sonra başka kadınlar örnek göstermeye başladılar. Bir akım oluştu. Haklılık payları var ama diğer taraftan işte insel gruplarını tetiklediler, kadın düşmanlığını tetiklediler. Bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada da ne kadar modern olsa kadınların hala söz hakkını ve kendini savunmaya, kendini anlatmaya ihtiyacı var. Biz de eğer gerçekten erkeksek, gerçekten maskülensek bizim görevimiz kendini ifade etmeye çalışan her kimse ona izin vermek. Tabii. Şu anda kadınların kendini ifade etmeye daha fazla ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ve diyoruz ki anlatın bu kadar. Çok güzel konuştun. Mesela bu çok güzeldi. Eyvallah abi. Devam et. Sırf yakışıklı diye seviyoruz şu adamı. Yoksa ne kafası var ya demiş biri. Abi bu fotoğrafın altına da yani. Allah razı olsun şu fotoğrafın altına bunu yazdığınız için. Yakışıklısın ama burada ya. Bir de şöyle bak abi. Abi. Eyvallah, Yok sağ ol. iyi. Bak oğlum ne kadar hızlı yaş değiştiriyoruz bak. Yaş alma değil. Geçmişe baktığımda sen bazen daha yaşlısın şimdiden. Kafa diyorsunuz gerçekten. ya ama ya. Yani şu fotoğrafta bile iyi hissetmesini istedin çocuğun. Sen de Abi, gerçekten iyi hayır hissetmişsin. bak sana yemin ediyorum 6 yıl öncesinden bir fotoğraf gösteririm. Sercan 40 yaşında orada. Vallahi. Sercan daha şu an 31-32 yaşında. Ama şu an şey dedi bende de böyle hani evlilikten sonra böyle bir işte saçım beyazlıyordu durdu falan böyle çocuk mocuk beni bir gerçekten Parladı. daha genç hissettiğim bir şey var. Şu alttaki yazını hep birlikte yaptık. Şu an. Abi yaş... Tabii. Şununla ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Eğer doğru ışık, doğru atmosfer ve doğru açım yakalanırsa bazı fotoğraflarda yakışıklı çıkabiliyorum. Ha. Bak böyle bir şey olduğunu farkındayım. Aranızda mı yakışıklı olan Sercan'dır. Sercan'dır üzerinden. Hiç katılmıyorum. Bak samimi söylüyorum bunu. Ozan burada onu öveyim diye değil. Biz Ozan'la bu programdan çok önce tanışıyoruz. Ondan sonra çok da güzel bir çevrede tanıştık. Ozan her zaman daha çok beğenilen adamdır. Ve daha mesela Türkiye coğrafyasına göre de zaten hani Kenan İmirzalıoğlu şeyindedir, ekolündedir falan. O yüzden Ozan daha çok beğenilendir. Eğer varsa bir tık bunun daha fazla tweet'i benimle ilgili gelmesinin iki sebebi vardır. Bir, Ozan'ın 5 yıldır nişanlı olması. Olması. İki, K-pop grupları gibi düşün. Hani ülkemizde belki atıyorum sakalsız daha az bulunuyorsa
Onun biraz farklılığından dolayı öyle bir sempati duyuluyor. Tabii ben daha Anadolu. Gerçek değil. Anadolu. Yani bilindik Anadolu Mesela buna bağrı. birazcık kanacak olsam çok kolay tribe girebileceğim tweetler görüyorum ama gerçek olmadığını biliyorum onlar. Biliyorsun. Kenan'la Kıvanç gibi bir ayrım mı var? Burada Kıvanç Allah kim baba? söyletti. Allah söyletti. Var. Ağzın bal yesin. Var, Ne güzel var. konuşuyorsun. var. Devam et. Kalp beyni ikna eder de beynin ona hayır demesinde bir alamet var. Kalbiyle sevdi diye hiç olmayacak insanlar ama seviyorum abi diye peşinden gidip hayatını yakan bir sürü genç var, yapmayın ya. Seviyorum ama bu at hırsızı. Biraz da aklına bakıp diyeceksin ki bu at hırsızı. Ya tamam sev de peşinden gitme tamam yani. Bir hani miktar sev yani. Çok iyi. Abi güzel konuşmuşsunuz da videonun sonunda neden gerçekten at Abi koydunuz? buna ben cevap vermek istiyorum. Bu yaklaşık 1,5-2 sene önceki ilk podcastlere başladığımız dönemler. Gerçekten 2 tane kameramız var. Bir arkadaşımızın çok sevdiğimiz Tolga, selam olsun. Onun stüdyosunda ışığı, kamerayı, tüm setup'ı kendimizin kurduğu 3 saat kurulumla uğraşıp yarım saat bu işi çektiğimiz günlerin bir ürünü bu. Ve Sercan, bizim o dönemki Reels'ların belki %99'u Sercan'ın elinden geçmiştir. Ve Sercan kısa film gibi yapmaya bayılırdı bunları. Yani bir dram da varsa sonunda biraz gülümseteyim. Çok güldürdüysen bir düşündüreyim, sonunda böyle bir ulan. Reels'i kesiyordunuz bak. Kesen Tabii. Ha. 600 Reels kes. A'dan Z'ye. Ben insanlar daha çok Reels yapıyor diye düşünüyorum. Hayır. Eskiden, şimdi tabii yapıyorlardır Şu da. an elbette bir ekip ve prodüksiyon tarafımız Bu var ama atı gerçekten sen koydun Abi yani. tabii ben yaptım. bu A'dan Z'ye. Ben bunları insanlar yapıyor Hayır, zannediyorum. ses efektlerine kadar Gerçekten at koymak çok saçma bir şey. biri yorum yazdı ve cevap yazmadık mı? Biri DM'den bir şey sordu ve dönmedi. Abi. Kabul edilemez. Her DM'ye, her gün, her YouTube yorumuna dönüş yapardı. 365 gün 365 Reels paylaştık. DM'lerde, yorumlarda Ozan Bozkurt. Full. At koymakta Sercan Şahin Kurtulmuş. Çok iyi. Abi şeyin çok farkındaydık. Bunu sadece çok minik söyleyeceğim fazla uzatmadan. İstikrar işte çok önemlidir. Biz bu işe kalkışmadan önce de ben girişimciydim. Ozan'ın çok profesyonel bir kariyeri var. Bir şeyin çok farkındaydık. Bir şeyi 100 hafta boyunca yaparsan çok tutmayabilir ama bir miktar tutar. Doğru. O yüzden biz ilk podcast'imizi 001 diye yayınladık. Çünkü dedik ki 100 podcast yayınlamadan bu işi bırakmayacağız. 100'ün sonunda bakarız artık diye. Kaçtasınız şu an? Abi toplam bölüm olarak 100'ü bulduk. Ama podcast olarak 45-50'lerde ya da 60'larda falan herhalde. 60'lardadır. Ama yani mentalitemiz buydu. O yüzden 300 gün boyunca Reels yayınladık. Her gün bir şeyler kestik. O zaman bütün yorumlara cevap yazdı. Bütün DM'de biz bayağı yazışıyorduk. O Tanıyoruz. yüzden insanları. şu an çok birebir ilişkiniz var seyircinizle. var abi, İnsanlar var. şunu Dokunmuşsunuz hepsine. Tabii yani. yazan kişi diyordu ki ben hanginizle konuşuyorum? Mesela Sercan yakalamış oradaki konuşmanın devamında. Sercan birkaç cevap vermiş. Birkaçına ben cevap vermişim. Artık biz şunu dedik yani hani bu Batman gibi. Yani hikayede anlatılan bir fikirdir. Yani burada hani burada ne hissettiğin önemli diye ve bazı bazı gösterilerden veya işte buluşmalardan sonra çok duygusal olaylar da yaşandı. Evet. Vatanı koruyan, gazi olmuş bir beyefendi geldi. Dedik ya ben çok zor bir dönemdeydim. Eşimden ayrılmak zorunda kaldım. Orada başka şeyler duydum. Türlü şeyler vardı aklımda. Ve o kurtları, o tilkileri kafamdan sizinle attım. Mükemmel. Bu o kadar kıymetli bir yere dokunuyor ki. Tabii. Ya da bir işte yurtta dinliyor bizi. Ailesinden uzak, 4-5 kişilik bir yurt odasında. Uyumadan önce sizin podcast'inizi dinleyip rahatlıyorum diyor. Abi şimdi hadi yapma. O insanlar biz en iyi şarkıyı söylüyoruz diye gelmiyorlar. O insanlar bizim şehrimize iki adamlar gelmiş. Bizim çocuklar gelmiş. Biz de onları yalnız bırakmayalım diye geliyorlar. Biz o yüzden her çıktığımız yerde diyoruz ki gerçekten çok farkındayız. Çok farkındayız. Bize destek verdiğinizin farkındayız. Biz de size bütün elimizden gelen desteği vereceğiz diye. O yüzden bir sahiplenilme var. Biz o sahiplenilmeye gerçekten layık olmaya çalışıyoruz. Bu çok... Peki bu kadar derdi, kederi yükleniyorsun ya bir yandan da. Gerçekten o iyi gelmek için de iyi dinliyorsun. Hissediyorsun, empati yapıyorsun. Hatta sempati noktasına kadar giden bir derinlik var. Bu çok yorucu değil mi? Uyuyamıyoruz abi. Değil mi? Genelde uyuyamıyoruz evet. Yoğun bir çekim ve eğer anlatılan hikayeler gerçekten çok derin, çok sarsıcıysa o akşam bu da bir böyle hani konuşmadan yapılmış bir anlaşma gibi aramızda. Akşamı konuşmuyoruz Sercan'la o çekim akşamının. Mahalle sonrası uyuduğumu hatırlamam. Yokluyoruz birbirimize. Hani söylemeye dilimiz varmıyor ya uyudun mu uyuyabildin mi falan diye ama arada diyoruz ki ya abi hani uyudun mu? Yok. Ama Sen yalan uyudun da mu? değil şeyi öğreniyorsun. Galiba yani o bir hayatta kalma mekanizması. Bırakıyorsun onu orada. Çünkü bence şey var. Benim hayatta hep Ozan'ın da öyle işe yarama gayemiz vardı. Bir vatana ve kendimize ve hayata bir şey katmamız lazım diye. O yüzden tek tek ben bu adam bana bir dert anlattığında çözemem evet. Ama o anlattı, biz dinledik, onu izleyen birisinin hayatı çözüldü. Okey ben kendi görevimi yerine getiriyorum. Artık bunu takıntı haline getirip
Yükü omuzumda Biz taşımam da iki gerek. karşılıklı hikaye olarak bir aracıydık Abi sen ne yani. Tamamen yapıyorsun? yüklenmemiz Biz gereken. mesela çok Özür dilerim. ben özür dilerim. Aman yarabbim. Yani Bu şey gibi. Dertler hani böyle aklımdan çıkmıyor da uyuyamıyorum gibi değil. Abi çok yoğun bir enerji oluyor. çok işte Yani. o yüzden dedim. Yani o seni uyutmuyor gerçekten. Ve diyorsun ki çözebilecek mi, iyi gelebildik mi, toparlayacak mı? Hani bunların oradaki çünkü insanlar ağlıyor. Bir sekans sonra gülmeye başlıyorsun. O duygu değişimi seni uyutmuyor. Şimdi ben çocuktum. Çok güzel hareketler bunları izliyordum. Kendini yaşlı hissetme abi ama gerçekten çocuktum izliyordum. Ondan sonra o yüzden abimizin yanına geldik, evine geldik gibi Ya, hissediyoruz. teşekkür Kesinlikle. ederiz. İyi ki geldin. Sen o zaman atıyorum belki benim o zamanki derdim şeydi işte. Notum düşük gelmiş, annem bilmem neydi ama akşam... Sevdiğin kızı açılamamıştın mesela. Belki ama akşam çok güzel hareketler bunlar çıkıyordu. Annem babamın keyfi yerinde onu izliyordu. O bana durum olarak iyi geliyordu mesela atıyorum. O Sen akşam izlemiyor muydun? Ben Annem çok babam izliyordum. izliyordu ha. Ama onların keyfinin yerine gelmesi güzel ya. O rahat. Onların çözülmesi beni de çözüyordu. Sen bana öyle iyi geliyor. Çünkü kırık not almış. İşte başkası. Evet, evet. Biz o anlatıyor orada iyi geliyorsa okeydir zaten. Sen şimdi durup tek tek herkesin her derdini zaten çözemezsin. Ama görevimi yerine getirdiğim duygusu en azından onun peşinden gitmemeni, artık rahat etmeni sebep. Devam edelim. Mesela Sercan'a gerçekten her sabah günaydın derim. Bu doğru bu arada. O zaman benden daha erken uyanıyor genelde. Her sabah günaydın kardeşim mesajıyla uyanıyorum. Mesela geçen sadece tek neyli günaydın yazmış. Dedim ki hayırdır? Ama benimle ilgili bir sorun olduğunu düşünmedim. İyi misin dedim. Bugün dedim hastasın herhalde. Çünkü bana o gece uyudum dedikten sonra story atmış. Sabah da onun sabahında da tribini yer. Bunlar sevgili bence. Sevgiden öteyiz abi. Değil mi? Bence iyi bir çift olurduk ama başka Biraz bir toksik evrende. olabilirdik Başka ya. bir evrende. Bayağı toksik olurdu. Toksik olurduk diyor. Gerçekten. Bu o gününkü programın tabii şakalarını barındıran bir şey. O çift ne bilmem ne ama bunlar sevgili olurdu yorumu geliyor. Şipliyorum abi sizi diyorlar. Biz de diyoruz ki şiplemek ne demek? Ya şey olunca ben mesela çok mutlu oluyorum. Çok motive oluyorum. Bizim bazı birbirimize söylediğimiz ve hani birbirimizi koruyup kolladığımız anekdotları kesiyorlar ve yakın arkadaşlarına gönderiyorlar. Hani böyle. Biz de öyle arkadaş. Biz de böyleyiz seninle veya arkadaşını etiketliyor. Bunları da diyorum ki, sevgiler birbirine göndermiş böyle. İşte ne yapacağım? Peki yani her sabah günaydın mesajı atmak, akşam işte başkasını bu kadar umursuyor olmak senin ilişkinde bir şey yaratıyor mu? Hiç o değil. kadar yani şey mi? Tuba o kadar alışkın ki. Ha. Yani baştan beriyiz. tabii. Yani o kadar iyi biliyor ki ve hani Sercan da Tuğba'yı çok iyi hani neye kızar, neyi sevmez. Aman yengem kızmasın bana diye. Hiç Ama sorun yine de bir yaşamıyor. kadın için hani erkek yani bir numarası olması lazım ya. Abi cıvıtmıyorum. Senin Ama şey aynı yani. yerde değiller zaten. Hani kalbimde hani konumlandırdığım yerler nasıl ayrı olabilir? Aynı olabilir. Hiç çatıştığı bir an olmadı mı? Benim Sercan'la ilgili yaşadığım bir problem veya çözemediğimiz çünkü artık hani sadece arkadaş değiliz, ortağız aynı zamanda. Birlikte iş yapıyoruz. Kafamda kalan bir soru işareti, çözemediğim bir şey varsa huzursuz olacağımı bildiği için ve onu da huzursuz edeceğimi bildiği için hayatım sen çöz, tamamla. Hani yarım saat mi alacak, bir saat? Yani hallet öyle bana temizlenme, arınmış gel. Ama o konuyu da getirme bana Evet. gibi. Evet tamam biz şey de yapıyoruz canım. Mesela bazen bir şey olur. Konuşmamız gerekiyordur o gün. Derim ki Ozan bu çok acil değil oğlum. Git Tuğba'yla bir yemek yiyin bir şey. Tabii. Hani git kız arkadaşına zaman ayır. Mesela o bana söyler ben ona söylerim. Hani o alanları korumak lazım. O alanların içine yani o çizgiyi geçersek Sıkıntı zaten olur. sorun yani. Tabii kritik kelimelerimiz de var bu. Yani belki o çevredekiler anlamaz ama biz deriz ki abi yemeğe oturacağım. Tamam hemen sonra ararız. Tabii. Ha. Devam et. Yemin ederim hiç utanmadan sürekli İlkan taklidi yapıyorsunuz. İlkan aforizmaları da var. Abi O- ilk tanıştığımız yıl ya bu. Evet evet. Bu ilk fotoğrafımız olabilir. Ha ben İlkan'ı çok severim. Gibi dizisinin hayranıyım. Ondan sonra İlkan'ı çok severim derken gülüyorum. İlkan olmak istemem tabii ama. İlkan'la alınmış. benim bir fotoğrafım yan yana koymuşlardı. Ben de onu story atmıştım. Favori tweetim diye. O evrenden bir kişi olsam İlkan olurdum doğru. Buradaki fotoğraf tabii ikiniz de... Ha ben Yok 23 ya. yaşındayım bu fotoğraf. İyi ya. Sen niye yaşlı diyorsun abi burada? Burada daha Kıvanç. Hayır burada Bir dakika, bıyıkları ne dedi? daha uzun. Burada daha Kıvançsın Abi, abi. aynı Kıvanç'tan bahsettiğimiz emin miyiz ya? Yani- Değil abi burada. Yani Kıvanç gibi işte. Gibi. Kıvanç gibi evreninde olsaydı. Yani şu an daha Kıvanç. Bu arada bizim ilk yani dost olup arkadaş olup tanıştığımız yer 2018 falandır. hatta 17 bile olabilir yani bayağı eski. Devam edelim. Gerilip kafayı bir koyacaksın lava. Ne tip bir şey bu? Abi sevmeyen de bayağı sevmiyor ya. Türkücü Abi bir şey adları. söyleyeceğim. Hepsi erkek farkında. Evet tabii canım. Ama şöyle "Ya beni kıskanıyorlar anlamında söylemiyorum bunu. Haklılar yani. Yani Ne anlıyorum. güzel gülmüşsün. Anlıyorum, Ya. eyvallah Vallahi baba. baksana kardeşim ne demiyorum ne kadar Anlıyorum. yakışıklısın. Babacım sen Biraz öveyim bir sus. daha az yakışıklısın. Sağ ol kardeşim. Vallahi ben yandaki mikrofon gibi. Önümde Kıvanç'la Kenan flörtleşiyor ya. Bunlar Yeminle. sevgililer bence. Ya, biraz şey durumunda seziyorum ben ama. Kadınlarla kolay iletişim kurabilen erkeklere diğer erkeklerin hep bir düşmanlığı vardır.
Doğru mu? Kuramayanların vardır. Evet, kuramayanların kuranlara vardır yani. Hep bir ve onda bir kusur arar ya da onda bir hata olduğunu düşünür falan. Bu benim de başıma gelen bir şeydi. Yani hep ablamlarla falan böyle anneanneyle falan çok kadın Evet. dünyasında büyüdüğüm için Ben kadınlarla de öyleyim iletişim bu arada. kurmak benim için meziyet Ben değildi yani. yenge, işte anne, 3 abla, 2 tane kız kuzen falan, ben 7 tane kadın arasında büyüdüm. Dolayısıyla hiç O yüzden- çekinmeden bir iletişim Evet. kurma, onun için bir hamle yapma ya da bir kadına konuşmadan önce dur şöyle gideyim, hayatımda hiç olmadı benim. Bu da onu yapamayanlar açısından ben lavuğa bak, bu tam kafa atmalık, hep bu hikayeyi yaşadım Şu da yani. olur bak, özellikle genç yaşlarda böyle hani erkekler gruplaşır, kızlar kendi aralarında gruplaşır. Şeyi hayal et, böyle ilkokul, lise yıllarında vardır öyle birkaç grup. Tabii. Kızlarla rahat iletişim kurup kendini iyi ifade edemezler. Bu sefer onları düşman bellerler. Tabii. Tamam. Ve onlarla iyi iletişim kuran, hani aslında saygı çerçevesinde gayet hani geçinebilen insanları da o grubun içine almazlar. Almazlar. Sen git onlarla konuş. Tabii. Aslında onun için hep şey vardır. Keşke biz de sohbet edebilsek, bir bağımız olabilse. Devam et. Ya Allah kahretsin. Sürpriz yumurta testi. Gel sen ama Abi gerçekten. giderken yanına bir tane çikolata sürpriz yumurta alıyorsun. Buluştuğun kadının karakteriyle ilgili Geçmişin birçok seni şey yakalar biliyorsun. kardeşim. Bir, sürpriz yumurtayı verdin. Eğer o mutlu oluyorsa o zaman çocuk yürekli ve güzel kalpli bir insan olduğunu birinci aşamada görebiliyorsun. Açtı. Oyuncağıyla ilgileniyorsa, ben bu oyuncağı saklayacağım, senden bana bu bir anı diyorsa, senin ona vereceğin küçük şeylerden mutlu olacağını gösterir. Verdin yumurtayı, aa ne tatlıymış dedi, açtı. Oyuncağa bakmadı bile, kenara koydu. Çikolatayı da alıp tek başına yemeye başladı. Sana ikram etmeden tek başına yiyorsa, olabildiğince hemen oradan hızlıca ayrılmak gerekiyor. Bu bir insanın karakteriyle ilgili çok şey söylüyor. Hiç oyuncakla da çikolatayla da ilgilenmeyenin çok oyuncağı olmuş, çok oynamış diyebilir miyiz? Çok oyuncağı olan çok şımartılır. Yine edit gelmiş. Ya bir gidin, her boku illa bir şeyle bağdaştıracaksınız. Ya böyle olunca anlaşılıyor ama. Eser konu. abi ne diyorsun? Bir tane yumurta aldın, sürpriz çikolatalı işte. Gittin bir hanımefendi, lisedesin, yenge. Daha 20 yıl önceden bahsediyoruz. Ben yine de cevap veremem. Yine de. Ay, Yedim deyip burada bitecek konu. emme ben onu oyuncağıyla yerim. Ben bana soracaksan laks diye atarım böyle. Gittin Lan verdin. oyuncak varmış içinde falan böyle. Hiç açtı, çikolata yedi, çikolata oyuncağı da attı kenara. Ben aşırı beğendim bu metaforu. Yani metaforu da gerçekçiliğine, bu başına gelen şeyi merak ettim. Bu hikaye başına mı geldi? Kitapta mı okudun? Kendin kurdun mu? Çok Bunu ben merak ettim. uydurdum abi ya. Şeyi severim mesela, bakkala girdim o sıra, kendime bir şey aldım. Böyle bir sürpriz yumurta da aldım, cebime koydum gençlik yıllarımda. Ondan sonra çıkarırsın pıt derse al sana sürpriz yumurta aldım falan. Ondan sonra mesela herhalde 2 farklı kişide 2 farklı davranış görmüşüm ki bu bende bir sonuca Demek ki evrilmiş. sende var yani bu böyle bir çikolata var, alma. var. Bende sürekli bir şey var baba. Ya ama bu Çiçek yoksa yumurta var, yumurta yoksa övgü var, Güzel. övgü yoksa bir şey var yani. Ben sürekli böyle birine bir şey yapmayı çok severim. bunu genelle abi. Bu aslında her şeyde öyle. Yani senin için mutlu bir haber var. Paylaştığın zaman can kulağıyla dinliyor mu? O an kötü bir anı olabilir vesaire ama anlarsın onu yani. Hani Hayır, ona nasıl tepki veriyor? Burada bu karşıdakinin kişiliğini anlamak için sadece bir çikolata paylaşma değil. İçindeki oyuncak hakikaten çok büyük test. Tabii Alıp saklıyor onu mu yapması, yapacak onu, mı? onu saklıyor musu da var, şeyi de var, onu yapmayla uğraşma var falan. İkram etmesi Gerçekten var. Eğer ikram etme var, şöyleyse, güzel yani. tamam teşekkür ederim, bir kenara koyuyorsa zaten hani sen ona yarın öbür gün araba da hediye alsan şey önemi diyeceksin. yok. "Ya ben bunu istemiyordum. Diğer rengini istiyordum." Oyuncak falan. gibi oynar seninle işte. Devam et. Sercan abinin ayakkabılar Serdar Dursun'un ayakkabılarını sollamış. Burada ne kadar uzun çıkmış. Serdar Dursun'un ayakkabıları ne ya? Onu da ver bakayım. Ha. Uzun mu? Abi Bayağı 0.5 Peki, şeyle çekilen. peki Oğuzhan Koç'un ayakkabılarını sollayabilir mi? Onlar yüksek. Benimkiler uzun. Seninkiler uzun. Burada da bu tarz var. Bu tarzı seviyorsun gibi mi? Ya beni aşırı rahatsız eder bu ayakkabılar. O yüzden söylüyorum yani. Sercan'ın salon erkeği ayakkabılarına karşı bir fetişi var. Ha. Var, bu gizlenemez bir durum. Yani Salon erkeğinden kastımız ne? abi, nedir mesela? hani Balo, malo hani öyle evet, bir salon evet hani var. takım elbise altına giyinen ayakkabıları bence seviyor. Ve kullanıyor ama burada şöyle bir sıkıntı var. Burada Adana'dayız. Dedik ki yani hani bir güzel bir fotoğrafımız olsun. Belki yaptığımız ilk gösterilerden biri bu. Abi geniş açıda çekildi bu fotoğraf. O yüzden adamın olduğu ayağı 56 numara burada. Abi bence şöyle bir şey var. Eğer yüzün çok şeyse, mesela Ozan çok değil mi? Böyle şey bir abimiz. Anadolu erkeği. Anadolu erkeği bir abimiz. Şimdi o Converse'de giyse adam çocuk gibi görünmüyor. Ben eğer Converse ayakkabıyla gezersem 30 yaşında da olsam çok çocuk gibi oluyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum yani. Ha, daha Aslında- ciddiye alınmak için
Daha ya birisi beni ciddi alsın değil. Kendimi nasıl Kendini. hissettiğimle alakalı ya. Öyle bir şey vardı mesela. Ben Converse giysem o 20 yaşına dönüyorum. O yüzden kendi böyle daha şey seviyorum yani. Biraz Enerjisini daha klasik Full böyle geliyor. mi yani? Hiç böyle daha rahat ayakkabı bilmem. giyiyorum canım. Ama Ha, klasik giymeyi seviyorum. genel olarak klasik. Bir de boyum uzasın diye yapıyorum. Yumurta topuk giyip üstüne basıyor bazen beyaz çorap. O da olur. O dengeliyor o. Şu look'u dengeliyor. Hatta bir tane info vereyim mi? Ver. Ben buraya beyaz çorapla geldim. Az önce çıkardım sizin kulisinizde şu an beyaz çorap. Hadi be. Şu an çorabım yok. Onu mu bırakacaksın buraya? Hayır hadi. Ben geldim o çorabı gördüm. Ve gerçekten böyle bir Allah Allah bu ayakkabı beyaz çorap giymiş dedim içimden. Ve öyle giymek insanda bir ön yargı ya da bir şey oluşturuyormuş onu hissettim. Abi Değil mi? dedim ki az önce tam çekime gireceğiz. Oğlum dedim beyaz çorap. Oğlum dedi ben spor ayakkabı giyecektim. O yüzden beyaz giydim. Sonra son dakika değiştirdim dedi ayakkabıyı. Ben de bir ton kişiliğiyle ilgili bir sürü yargıda bulundum orada bak mesela. Abi işte dış Hayat görünüş önemli böyle. demek. Evet. Demek ki erkekler dış görünüşe bakıyor. Bakıyor. Bir de dost başa ayağı Başka falan. neye bakar abi erkekler? He? Bir kadında erkekler neye bakar sence? Bir kadında Erkekler bir kadına neye dikkat eder? erkekler bir kadında mı diyorsun? Erkekler bir kadında. Kadın hiçbir kadına bakmıyorum ki Kadında mı diyecek. erkek mi? Erkek mi Zaman kadınlarda mı? kazandırma. Ya bence şeyle çok alakalı ya. Bizim mesela yani önceden böyle bir konuşuyorduk Instagram'da falan Berful ama bizim ilk bakışma anımız karşılıklı bir aşırı bir sıcaklık oldu yani. Onun tam adını koyamıyorum. Yani evleneceğini, çocuk sahibi olacağını, birlikte olacağını yani hiçbir şeyin artık önümüzde durmayacağını hissettiğimiz bir ilk an oldu. O çok acayip. Yani hiç kimsede yaşamadım ben bunu. Abi o kadar güzel anlattın ki. Gerçekten öyle oldu ama. Ya bu böyle goy goy olarak bakıştık ve bilmem böyle şairane bir yerden de anlatıyorum. Tanıyormuşsun gibi hissediyorsun. Tanıma var ya tanıma da değil yani. Ulan yıllardır beraberiz anasını satayım Değil ya mi? kadar giden böyle aşırı ve o yıllardır beraberliğin seni hiç bozmadığı bir hissiyat yani. Biz evleneceğimizi falan aşırı emindim yani. Ben hani gerçekten belki de senin başta dediğin şey de önemli orada. Benim bütün yaşantım ve geldiğim nokta o insanı aramakla ilgili de olabilir. Yani o bakıştaki sıcaklığı ben hazır olmasaydım göremeye de bilirdim. Evet. Onu bir gördüm. Kesin. Yani dolayısıyla oradan sonra herhangi bir aslında o yani tereddüt, ilişki beni yordu, yıprattı, evlenemem, dur uzatalım, o olsun falan hiçbirini yaşamıyorsun o olunca. Ya- Acayip bir duyguydu yani o. Şöyle bir laf var, ben çok seviyorum onu. Bir ilişkide öğrendiğin tüm tecrübe ve hataların tedavisi bir sonraki ilişkide geçerli. Sen o ilişkiyi kurtaramıyorsun bazen. Tabii. Rezil oluyor o ilişki, toksikleşiyor Bir vesaire sonraki ama... ilişkiyi hazırlıyorsun. Evet, yani. seni hep bir sonrakine ve ben şuna da inanıyorum yani sizin tanışmanız bence öyle bir şey de olmuş olabilir. Yani %100. sevdin, uyuşmadın, olmadı biriyle. Başka bir şey oldu, çalışmadı, duygular denk gelmedi vesaire vesaire. O hataların topla aslında başka bir hata edecekken o tüm hatalar bir doğru yaptı. O ve bir doğru aynı yerde kesişiyor. Ben tamamen öyle hissediyorum. Gerçekten de öyle hissettim yani. Ve yani şimdi gündelik kavgalar, tartışmalar ya da ilişkisel problemlerin hepsi belli bir yerde kalıyor bizde. Ve o çok yukarıda kalıyor. Yani temel o kadar oturmuş oluyor ki dolayısıyla hani bir kavgada hani hep bir ihtimaldir ya kavga ettin ayrılma, kavga ettin boşanma, kavga Aklına ettin bilmem ne. gelmiyor. Aklına gelmiyor Çok iyi. şimdi. O dolayısıyla yaşadığın bütün kavgaların dozu ne olursa olsun o zaman yine birlikte uyuyorsun. Yine yarın ya da bu kavgadan 5 dakika sonra birlikte güleceğini biliyorsun durumu. Aşırı güvende hissettiriyor. Bence yani erkeğin de o güvene ihtiyacı var. Sadece kadının değil onu çok karşılıklı hissediyoruz. Böyle ilk defa böyle toplu kafa s**yoruz. O çok güzel oluyor. İnanılmaz değil mi? Bir fikrim var. Üç adam. Geliyor. Bu arada onu yapanın içinde olmak çok güzelmiş ya. Sizin dünyada ben varım ya. Abi şöyle bir şey değil mi mesela? Normalde bu muhabbeti yapsan izlenmez gibi geliyor ya. Hani bunun izlenmesi bize çok sürpriz oldu mesela. Gerçekten Ama öyle değil var. mi? Ama işte dokunduğu yerle çok alakalı ve bunu yani bence temelinde başardığınız şey şu anki hissiyatımı da söylüyorum ya. Yani ciddiye alıp o ciddiyetten çıkıp ama o ciddiyetin hep içinde kalmak çok zor. Bir erkek dünyasında bile orada durmak aslında şeydi ya hep yani daha rahatsız edildiler. Ne konuşacaksın lan sen dedi. Bulunduğun ortamda dışlanma sebebi yani hep şey bir konu yani bu. Tamam. Evet. Yani biz erkekler bir araya geldiğimizde bu konuları en fazla biri ayrılmış ve ağlıyorsa bir yarım saat konuşuruz Yarım belki. saat bile Anladın çok. mı? Yarım saat bile çok Ama abi yani. bak biz şunu anladığımızda çok geçti. Keşke ben bunu işte 15-20'li yaşlarımda anlasaydım. Erkeğe hep şu misyon yükleniyor ya. Hani erkek adamsın diye bir Tabii. şey var. Şimdi erkek adamlığın bir tarafında dayatılan da sıkıntını, hiddetini, yaşadığın problemi içinde bastır. Çözemesen de anlatma. Abi bu çok yanlış. Ne zaman şunu gördüm? Biraz daha hani böyle
kadınları gözlemlediğim o ayrılık sıkıntı dönemlerinde bir araya geliyorlar. O sorunu yaşayan kimse detayına kadar, en ince noktasına kadar, o kişi anlatana kadar ve rahatlayana kadar ona rahat vermiyor. Girls Night. Anlat kızım, anlat. Orada ne oldu? Abi ne oluyor biliyor musun? Anlattıkça kişi rahatlıyor ve hep birlikte bir konsensusta bir çözüm bulunuyor ona. Tabii. İkna olunuyor, doğru veya yanlış ve süreç devam ediyor abi. Diyor ki atlattım. Doğru veya yanlış karar aldım, ilerliyorum. Abi erkek en yakın arkadaşım diyor, tamam mı? Sen benim diyor işte birlikte kurşun yeriz, senle kurşun atarız şöyle. Tabii. Anlatmıyor abi. Ve biz birbirimizi zorladık defalarca. Yani özellikle benim Sercan'ı zorladığım ve hani oğlum git başımdan dediği halde hayır. Konuşacağız. Birine ayrıldı mı kız arkadaşından? Aldatıldı mı? O mu oldu, bu mu? Neyse. Bunu bana anlatacaksın. Defalarca reddetti beni. Devam ediyorum. Ayakkabıdan nereye geldi? Vallahi çok güzel. Ex sana hayran olmuş, seni engelleyeceğim, gıcık oldum sana. Eski sevgilini engellesene kral. Ben seninle aynı gemideyim. Devam et. Çok iyi cevaptı. Sadece çocuklar, kadınlar ve sevimli hayvanlar koşulsuz sevilir. Bir erkek asla koşulsuz sevilmiyor. Ne verebiliyorsa onun karşılığında seviliyor. Evet, aileniz tarafından bile. Bir erkek evde çalışmadan yatıyorsa 30 yaşına kadar, ailesi bile ona kötü davranır, arkadaşları da kötü davranır. Erkek koşulsuz sevilmez. Bunlar parayı bulunca birbirine küsmezse ben de bir şey bilmiyorum. Eser abi ne düşünüyorsun bu söylediğinle ilgili? Bir erkek koşulsuz sevilmez. Diyoruz ki mesela çocuklar sevilir, sevimli hayvanlar sevilir. Ama erkek diye ayrılmaz. Kadın da koşulsuz sevmez, erkek de sevmez. Güzel Çok söyledin. öne geldi. Ne yapacağız şu an ben bilmiyorum. Ama yaklaşınca böyle panik oluyorsun. Bizim bir tane şey Oğlum ne var. yapıyorsun? Seyircimiz diyor ki Sercan Bey çok yakına girdiniz. Gidin diyor Sercan Bey ya. şu an. lütfen ya. Tamam mı? Fikri böyle Ya şey parayı yapalım. bulunca şöyle bir inşallah buluruz bu arada. Herkes ister parayı bulmayı. Bununla ilgili kötü bir şey yok. Ne yaparız? Ailemize güzel bir hayat yaşatırız yani. Bununla ilgili bir sorun yok ama bizim şansımız şu oldu. Ozan dediğim gibi her zaman söylüyorum. Zaten profesyonel bir kariyeri olan. Ondan sonra 35'inden sonra YouTube'a girmiş olan. Ben de zaten girişimciydim. Kendi bir hayatım vardı. Bizim zaten arabamız vardı, evimiz vardı. Allah'a bin şükür. Yani önceki çalışmamızdan dolayı. O yüzden yani YouTube'un ve bu yaptığımız işin bir katkısı mutlaka olacak hayatımıza. İsteriz. Olsun da isteriz. Ya ben bir cümleyle şöyle bitireyim. Ama şey değil yani. Ya paradan dolayı biz kavga edersek paradan olsun barışırız biz. Yani buluruz yolu. Aman başka bir şeyden aramız bozulur ve çözemezsek ben ona yanarım yani. Ne olabilir o? Abi bilemiyorum, bulmak da istemiyorum. Yani düşünürsem takarım oraya. Yani hani Sen öyle konu yeter ki para olsun, onu çözeriz. Aha bitti. Aha bitti. Hiç bitmesin isterim ya. Alkışlar hikayeden adamlara gelsin. Şimdi biz sana birkaç tane hediye getirdik. Evet. Bunlardan birincisi şöyle bir şey getirdik sana. Bu Ozan'la benim ilk programlarda aramızda geçen bir söz. Demişiz ki bütün dünya bize karşıyken en karanlık gecede ikimiz dünyaya karşı. Hayat boyu inşallah birbirimizin yanında oluruz diye. Bunlar gerçekten biz değiliz. Bunlar Sims karakteri gibi. Ha, Ama çok sahne güzelmiş. bizim ve Çok biziz. güzel. Biz dedik ki bu hangimizde kalsın? Bir tartışma yaşadık, dedik ki biz bunu ikimizden birinde kalırsa diğerinin boynu bükük kalır, biz bunu sana getirelim dedik. Çok güzelmiş ya. Burada da inşallah ömür boyu, programın ömrü boyunca kalacak. Bence de çok İnşallah. anlamlı olmuş. Şimdi ikinci bir konuk müzesine şeyimiz var. Bu benim. Hani olur da bir arabanın anahtarlığına bir şeyine. Onu kendine anahtarlık mı yaptırttın? Yok, bir hediye geldi. Ha. Bunu buraya Ben bunu yapıp koymazsın. satıyorsun zannettim. Öyle bir şey yok. Tabii bunu Eminönü'nde fikir satıyor değil abi. mi? Evet, Sercan Tezgahta anahtarlık. satıyor. Çok iyi fikir değil mi? bu? Olur. Bunu Böyle elinde burası de böyle için sürpriz yumurta olsun bunun böyle. O sürpriz yumurta anahtarlık da güzel. bu şahsına bir hediyemiz. Şu da beline. Bu abi sen hep gömülüyorsun koltuğun içerisine. O Ay. yüzden bana yaslan bundan sonra diye. Ay ya oğlum bak yine. Bu bir cinsel şakaysa çok ayıp ama abi yaklaşma ya. Oğlum inanılmaz ya. Eser abi bunların Bakıyorum. hepsi hediye. Bu bizim ilk defa açtığımız bir kutu. Bu bizim kendi ürünümüzün ilk üretilen ilk ürünü. O yüzden ben bunu kendi evimde saklıyordum. Artık kendi evimde değil, burada kalsın ve sende olsun istedik. Bunun Teşekkür kapağı ederiz. hiç açılmadı. Açmayalım. Bunun kapağını sen aç. Açalım be. Bir de aromaterapi ve sakinleştiriyor. Çok beğendim. Tüm mahalleye saygı olsun, sevgiler olsun. Sizi çok seviyoruz. Tüm desteğiniz için teşekkür ederiz. Linç et. Devam ediyor.